Erdoğan hükümetlerinin 20 yıldır yaptığı tercihlere bakın. Varsa yoksa cukka, varsa yoksa yandaş, varsa yoksa rant, varsa yoksa şatafat. Bunlar milleti unuttu. İtibarınız, şatafatınız deyip 13 uçak alırsanız yangın söndürmek için alınacak uçaklara para kalmaz. 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin sevdiği tek yeşil var. O da doların yeşili. Şu resimlere bir bakın. 2007'de Muğla Milas'ta Güvencirlik Koyu'nda yangın çıktı. Yandı. Ardından da yangın olan bu alana şu aşağıdaki 3 tane otel konduruldu. Kuzukur'da ormanlarımız da bunların rant iştahına emanet edilemez. Hükümetin başı, bakanları Temmuz ayında ekonomimiz uçacak, Almanya'sı, Fransa'sı, Amerika Birleşik Devletleri çatlayacak diyorlardı. Temmuz'da gördük ki ekonomi uçmadı ama fiyatlar uçtu. Erdoğan sözde faize karşıydı ama faiz lobileri en çok onun döneminde abad oldu. Hazinenin sadece faiz değil, kur riski de bu dönemde şahlandı. Kayınpeder damat bir oldular, ekonomide işlenmeyecek en büyük günahı işlediler. Kendi milletinden bile dolarla, avroyla borç almaya başladılar. Bunların yerliliği, milliliği işte bu kadar. Bir de bunun üstüne yerel seçimlerde ekonomide sahte istikrar algısı yaratmak için milletin 128 milyar dolarını buharlaştırdılar. Ülkede finansal istikrarsızlığın daniskasını yarattılar. Şimdi beyefendi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na faiz indir sinyali verdim diyor. İnşallah anlarlar diyor. Ne olacak 12 Ağustos'ta faiz indirilmezse? Başkanı görevden alacak mısınız? Dünyanın en yüksek 7. faizini vereceksin. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından birine bu ülkeyi mahkum edeceksin. Milleti mahkum edeceksin. Dünyada parasını en hızlı pul eden ekonomi yönetimi olacaksın. Sonra da biz finansı iyi yönetiriz diye boş boş yaka satacaksın. Tablo ortada. Bu kadar afra tafraya, bu kibre, bu kendini beğenmiş diye artık pes. Şimdi bu konuşmayı yapan sözde finans üstadı hızını alamamış, mülteci almaya, ülkeyi yol geçen hanla çevirmeye devam edeceklerini de söylemiş. Çünkü durumları finans bakımından iyiymiş. Finanstan anladıkları sadece para tahsil etmek. Dışarıdan 3-5 milyar avro gelsin de nasıl gelirse gelsin. Bunun için ülkemizin geleceğini çalmaktan, milletimizi sırtından hançerlemekten çekinmiyorlar. Sınırlarımızın hali ortada. Sınırlarımız sınırlıktan çıktı, kevgire döndü. O sınırlardan Afgan erkeklerinden oluşan taburlar ellerinden tek bir çanta bile olmadan geçiyor. Akın akın Türkiye'yi istila ediyor. Hükümet nerede? Ülkeyi kim yönetiyor? Erdoğan ne diyor? Mültecileri almaya devam edeceğiz diyor. Devletin kurumları başka konuşuyor, Erdoğan başka konuşuyor. Anlaşıldı ki devlet Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında Amerika Birleşik Devletleri ile ne görüştüğünü bilmiyor. Konuşulanları bir tek Erdoğan biliyor, bir de devlet teamüllerine aykırı olarak toplantıya alınan kavakçının kızı. Anlaşılan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile bir olmuş, Türkiye'ye kontrolsüz göçmen akınını kabul etmiş, teşvik ediyor. Açık söylüyorum, bu terazi, bu sikleti çekmez. Madem bu ülke güçlü bir ülke, madem siz bu işin finansmanını iyi biliyorsunuz, o zaman yapacağınız bellidir. 3-5 milyar avroyu biz Avrupalılara verelim, milyonlarca Suriyeliyi, Afganlıyı oraya gönderelim.